Merhaba arkadaşlar, yeni bir konuyla gene karşınızdayım. Aslında yeni bir konu, yeni bir eklenti. Bu eklenti son videomda bahsetmiştim size de bir child tema yani bir alt tema nasıl oluştururuz, ne işimize yarar, alt tema nedir bunları araştıracağım demiştim. Bununla ilgili biraz araştırma yaptım. Bununla ilgili eklentiler de varmış WordPress'te. Bir tane eklentiyi buldum ve bu eklenti üzerinde çalıştım. Alt temanın ne olduğunu bilmek lazım bir yerde de. Yani alt tema ne işe yarar, child tema nedir, ne işe yarar bunları öğrenmek lazım. İnternette, YouTube'da biraz araştırmalar falan da yaptım. Çok böyle detaylı bir açıklama ya da bir bilgi bulamadım açıkçası ama benim hani biraz böyle kurcaladım, araştırdım falan derken bazı şeylere eriştim tabii ki. Aslında önemli bir konu. Neden önemli bir konu? Zamanında tabii ben bunu bilmiyordum. Yani bu child tema, alt tema nasıl oluşturulur, ne yapılır, nedir falan. Yani baktığın zaman evveliyatına bilmiyordum. Nasıl yapılır, nasıl, ne işe yarar diye falan. Ve zamanla işte aldığım mesela ücretli aldığım temalarda olsun ya da ücretsiz temalarda güncellemelerde bunun çok sıkıntısını yaşadım. İşte temayı işte özelleştirdim, dilini özelleştirdim, kodlarını özelleştirdim falan derken bir güncelleme geliyordu temaya. Tema yamuluyordu. Öyle diyeyim yani sayfa yamuluyordu. Tekrar geri döndürmem falan işte nasıl döndüreceğim edeceğim bir sürü sıkıntılar yaşıyordum. Şimdi bu eklentiyle aslında bunların hemen hemen hepsinin önüne geçiyorsunuz bir yerde. Ama şu demek değil ki yani tamamen güvenli ya da şey değil. Ben her zaman diyorum ne diyorum size arkadaşlar? Çalışmalarınızı yaptıktan sonra muhakkak bir yedekleme işlemi yapın. Bunu düzenli yapın. Çalışma yapıyorsanız çalışmalar bittikten sonra her şey yolundaysa sayfanızın bir yedeğini oluşturun. Hostingler bunu otomatik olarak yapıyor ama manuel olarak siz yapın bence. Bana kalırsa manuel. Çünkü hosting belli saatlerde, periyotlarda unutabilirsiniz ya da haftalık yapıyor. Bir hafta içerisinde çok işlemler olabilir. Sayfanızda trafik vardır bilmem ne falan. Bu yüzden sizin yapmanız daha önemli. Bunu da öyle algılamak lazım aslında. Temanızın bir yedeğini oluşturuyorsunuz. Tıpatıp birebir öyle diyeyim size birebir göreceksiniz birazdan da yapacağız çalışmalarımızı. Birebir yedeğini oluşturuyorsunuz ve mesela orijinal temanın hangi stil dosyasında çalışma yapacağınızı bilmiyorsanız alt tema bunu size çok güzel kolaylıkla gösteriyor. Yani bir stil dosyasına nasıl CSS ekleyeceğinizi falan hepsini yapabiliyorsunuz. O yönden çok iyi. Şöyle yapabilirsiniz. Yani alt temayı oluşturduktan sonra temayı mesela yedeklersiniz yani kalır. Çalışmalarınızı yaparsınız edersiniz. Üstünde yaparsınız. Ana tema herhangi bir şey olmaz. Ben bunların testlerini yaptım çünkü. Güncelledim. Herhangi bir kod kaybı olmadı etmedi. Artı bir önceki videoda ek CSS bölümü vardı WordPress'te. Ne işe yarar falan işte onu diyorduk. Onunla ilgili işte bir şeyler yaptım ettim. Evet arkadaşlar CSS yani GSS, CSS neyse artık stil kodlarınızı mesela ek CSS'e eklediğiniz zaman yazdığınız zaman tema güncellense bile kaybolmuyor. Bunu da gördüm. Onun da testini yaptım. Oluyor yani birkaç kez yaptım hatta testini de. O yüzden bu konu bence önemli bir yerde. Tema güncellemelerinde kayboluyorsa kodlarınız bunu bir yedekleme olarak düşünebilirsiniz. Neyse uzun lafın kısası hemen ne yapalım? Şöyle yapalım. Geçelim hangi eklentide çalışacağız ona bir bakalım. Çalışacağımız eklenti bu arkadaşlar. Child tema konfigüratör demiş. Yani hemen bakalım. Neymiş Türkçesi de? Alt tema yapılandırıcısı. Temanın işte WordPress sayfası burası arkadaşlar. Yine açıklamalar kısmına koyacağım linklerini buradan da girip inceleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Tabii ki biz ücretsiz her zamanki gibi ücretsiz sürümüyle çalışacağız. Ücretsiz sürümü de bizim işimizi görüyor. Ücretli sürümde birçok özellikler tabii ki açılıyor. Farklı şeyler var ama biz ücretsiz sürümüyle neler yaparız ona bakacağız. Ya çok basit aslında yani çok böyle kafa karıştırıcı bir olay değil. Dediğim gibi temanızın yedeğini oluşturuyorsunuz. O yüzden bir yedek olarak düşünün bunu. Yedekleme olarak düşünün. Burada gerekli bilgileri zaten açıklamışlar. Nasıl yapıldığını, ne ettiğini falan başka da bir şey yazmıyor zaten. Yani yükleme hatta şu detaylar kısmı kuruluma girmişiz. Açıklama kısmında falan anlatıyor burada. İşte videosu var. Geliştiricinin videoları var. Onları da seyredebilirsiniz. Dediğim gibi buraya girin, okuyun arkadaşlar. Neler, ne işe yarar, ne yapar, ne eder falan diye. Sürümü şu an WordPress sürümümüzün bir alt sürümüyle büyük bir ihtimalle yakın bir zamanda da güncellenir diye düşünüyorum. Şu an herhangi bir şey yok. Bir sıkıntı yaratmadı sayfada. Bunu mesela alt temayı oluşturduktan sonra şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Eklentiyi mesela kaldırabilirsiniz icabında. Size kalmış bir şey yani. Yıldızlaması da iyi. Çok da kötü değil. Gayet iyi. Ne yapalım? Hemen geçelim eklentinin kurulumuna ama ne yapıyoruz tabii ki uyarımızı yapıyoruz. Ondan sonra geçiyoruz arkadaşlar. Eklentiyi hangi sayfamızda kullanacağız? VPA diş kliniği. Bir diş kliniği sayfası yapmıştık sektör videolarımızda. Güzel bir sayfa oldu arkadaşlar. Bayağı da benim de hoşuma da gidiyor.
Sektör videolarımız kanalımızda var. Birkaç tane sektör videolarımız oluşturduk, yaptık. İşte otel, rezervasyon sistemleri, oto kiralama sistemleri, emlak sistemleri. Bununla ilgili videolar var arkadaşlar. Lütfen kanalda seyredin. Bir gelir sağlayabilirsiniz bu videolarla. Yani sonuçta yaptığımız sayfaları, stilleri, temaları değiştirin arkadaşlar. Farklı temalar kullanabilirsiniz. Önemli olan burada kullanmış olduğumuz eklentilerin mantığını anlamak, onu öğrenmek. Ondan sonra istediğiniz temayı kendiniz de yapıyorsanız tema orada uygulayabilirsiniz. O kadar basit yani. Biz ne yapıyoruz? Diş kliniği sayfamızda yapacağız arkadaşlar. Orada uygulayacağız. Hemen geçelim kontrol panelimize. WordPress kontrol panelindeyiz. Sayfamızın kontrol panelindeyiz. Bakın şimdi bir tane de güncelleme var. Bunu ben özellikle bıraktım. Astra temasının bir güncellemesi var zaten. Ne yapıyorsunuz? Birazdan onunla ilgili çalışma yapacağız tabii ki. Onu da söyleyelim. Eklentinin kurulumuna geçmeden önce arkadaşlar videoyu durdurun, bekletin. Kanalıma destek olursanız, abone olursanız arkadaş, ücretsiz biliyorsunuz o da tabii ki, yani ücret yok. Abone olursanız, eğer videoyu da beğenirseniz, faydalı bulursanız, beğeni de atarsanız çok memnun olurum. Bu şekilde kanalımız büyüyor. Daha fazla, daha çok kişiye ulaşıyoruz. Bu işlerle, bu konularla ilgilenen arkadaşlar. Artık kanalımızda bu videoların devamı için de en azından bir destek oluyor, motivasyon oluyor benim için de. Lütfen boş geçmeyin. Boş geçmeyin arkadaşlar. Genellikle camiden hani çıkarken, cumadan çıkarken falan derler ya arkadaşlar işte. Neyse. Abone olurken de zili açmayı unutmayın. Çünkü zili açtığınız zaman arkadaşlar videolarım yayınlandığı zaman direkt sayfanızda düşüyor. Ana sayfasına geliyor YouTube'un. O yüzden de haberdar oluyorsunuz. Geçtik hemen nereye? Eklentiler kısmına. Eklentilerde yeni ekle diyoruz ve eklentimizin kurulumuna başlayalım. Arama kısmına bunu yazıyoruz tabii ki. Eklentimiz bu. Eklentimizin kurulumunu yapıp etkinleştireceğiz. Eklenti kuruldu arkadaşlar. Şimdi tabii burada sonuçta bakın şöyle bizim kullandığımız eklentiler falan var. İşte child tema konfigüratör demiş. Eklenti kontrol panelinde nerede diyeceksiniz tabii ki. Araçlar kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın araçlar kısmında child tema neler. Burada yazıyor zaten. Üstüne tıklayın. Bu şekilde bir karşılama paneli var. Kontrol paneli gibi bir şey düşünün işte. Orada zaten ben bu eklentinin Türkçe dil dosyasını yükledim. Türkçe dil dosyasını da nereden alacaksınız arkadaşlar? Hemen onun da reklamını yapayım. Bu arada tabii çalışmalar hakkında bilgi vereceğim size. Bakın arkadaşlar, yani bir restoran sayfası üzerinde hala çalışıyorum. Hala eklentileri bekliyorum açıkçası. Güzel bir sayfa oldu. Bu da ücretsiz. Bakın bu da ücretsiz. Buna işte bir menü listesi artı rezervasyon artı bir de şey düşünüyorum arkadaşlar. Yani sipariş gönderimiyle ilgili bir şey, eğer ücretsiz bir şey bulabilirsem öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. İşte sipariş verilecek, buradan sayfa üzerinden takip edilecek. Öyle bir şey düşünüyorum ama bakalım. Bununla ilgili çalışmalarım var. İşte bakın böyle güzel, sade, yani sayfaya girdiğiniz zaman hemen ulaşabileceğiniz bilgiler oldu. Böyle çok karışık olmasın. Ya menü neredeydi, şu neredeydi, bu neredeydi diye. Saatiniz, adresiniz, iletişiminiz, her şeyiniz böyle gözüksün, görünsün yani ana sayfada yapabiliyorsanız tabii ki. Bir bu çalışmam var. Bir de arkadaşlar bir haber sitesi üzerinde çalışıyorum şu an. Haber sitesinde çok farklı şeyler var tabii ki. Yani bununla ilgili bilgi vereceğim ama ben şöyle baştan bir sayfanın şeklini göstereyim. Bakın bu da ücretsiz. Tamamen ücretsiz yaptım arkadaşlar burada. Bakın. Bu şekilde işte magazin, finans, spor, teknoloji ne ararsanız işte bir reklam koyarsınız. Ondan sonra kullanacağımız temanın ismi de bu zaten, bakın. Digital Newspaper. Aratıp bulabilirsiniz. Ama haberleri nereden alıyorum, ediyorum, ne yapıyorum? Tabii onunla ilgili bilgileri vereceğim size arkadaşlar. Bu şekilde bakın bir haber sitesi. Haber siteleri biraz tabii zor. Açıkça söyleyeyim size. Yani haber sitesinin başında durmanız lazım. Öyle olmuyor, kolay değil açıkçası. Öyle bir şey var. Çalışmalarımız buradan. Nereden nereye geldik şimdi? Türkçe dil dosyalarının arkadaşlar Max Handmade sayfamız var biliyorsunuz. Burada forum kısmına tıkladığınızda bakın forum bölümü geliyor. Forum bölümünde WordPress eklenti dil dosyaları diye bir başlık var. Burada da tema dil dosyaları var zaten. Dil dosyalarını burada ücretsiz olarak arkadaşlar indirebilirsiniz. Faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim size. Ücretsiz, tamamen ücretsiz. Yani destek olmak için üye olabilirsiniz. En azından eğer WordPress ile ilgili sorunlarınız, sıkıntılarınız varsa paylaşabilirsiniz. Çözümünüz varsa mesela, çözdüyseniz de paylaşın arkadaşlar ki yani bu bir kaynak olsun bizim için de. İleride aynı sorunları yaşayan arkadaşlar da bu çözümlerden faydalansın. Biz bizdeyiz. Fazla bir üyemiz yok. Şu an 11 üyemiz var ama olsun, zamanla da büyür diye düşünüyorum. Ne yaptık? Geldik kontrol panelimize. Kontrol panelimizde şunu ben 2 dakika Türkçeleştireyim. Ondan sonra da devam edelim.
Eklentiyi Türkçeleştirdim arkadaşlar. Bakın çocuk teması yapılandırıcısı versiyon. Child işte çocuk derken öyle. Alt tema diye düşünün tabii ki. Alt tema. Bu şekilde bir ekran karşılıyor bizi. Birinci işte bir eylem seçin demiş. Yeni bir alt teması oluşturacağız. Yüklü bir temayı ebeveyn olarak kullanarak yeni bir özelleştirilebilir alt tema yükleyeceğiz. Öyle diyor. İşte bir ana tema seçin. Bizim şu an kullandığımız bakın şöyle ok işareti var. Astra ve Twenty var. Onları kullanabilirsiniz. Ama biz ana temamızda ne var? Hangisini kullanıyoruz? Astra'yı kullanıyoruz tabii ki. Ana temayı analiz et. 3 numarada stil sayfası bağımlılıklarını ve diğer olası sorunları edince analiz ettim. Bir analiz edelim bakalım ne çıkacak. Ne oluyor? Kontrol ediliyormuş. Bu temanın alt tema olarak kullanılması uygun görünüyor. Yani şu yeşil tıklarda herhangi bir işte yani sorun olmadığını gösteriyor. Bir stil CSS dosyası olduğunu bakın. Burada yazıyor zaten. Yani bunu Türkçeleştirmek de güzel oluyor. Bakın burada daha rahat anlayabiliyorsunuz bazı şeyleri. Şimdi eklenti sizin için otomatikman böyle bir şey yapıyor zaten. Bakın seçiyor. Bu ayarları siz kendinize göre değiştirebilirsiniz aslında ama yani bu şekilde kalması daha mantıklı. Neden diyeceksiniz? Ben çoğunu denedim. Ayrı ayrı işte bir şeyler yaptım ettim filan ama sonuçta burada temanızın yedeğini bulundurmanız lazım. Aynı işlevler yapabilecek bir alt tema. Öyle diyeyim size. Amaç bu zaten. Ne yapıyoruz? İşte demiş yapılandırıcı üst stil sayfası işleme seçeneği için herhangi bir üst stil sayfası işleme ekleme seçeneğini seçti. Ama bakınız 6. adım demiş mesela. Kendini seçtiğini ekleme seçeneğini seçmiş. Kendisi seçmiş bunu. İşte 4. yeni tema dizinin adlandırın. Genellikle arkadaşlar temanızın child temalarda böyle bir şey. Temanızın ismiyle aynı şekilde işte sonuna bir child diye ekleniyor işte. Böyle bir şey var. Bu alt temanın adı değildir. Aşağıdaki 7. adımda adı açıklamayı ve bilmem ne özelleştirebilirsiniz diyor. Mesela 7. adımda dediği şurası zaten. Oraya geçeceğiz birazdan. Ana tema 6. kısımda ana tema stil sayfası işlemeyi seçin. WordPress stil kuyruğunu kullanın. Burada bakın Türkçe olarak hepsini yazmış. Siz artık size kalmış ne yapmak istiyorsanız ama dediğim gibi sistem bunu otomatik olarak bunu seçmiş. Herhangi bir üst stil sayfası işleme eklemeyin. Bu tema ana tema stil sayfasını zaten kullanıyorsa veya ana temanın style CSS dosyası görünüm için kullanılmıyorsa bu seçeneği belirleyin. Bunu seçmiş otomatik olarak. 5.de biz 5'i atladık herhalde değil mi ya? 5'te birinci stil sayfası style CSS zaten bir tane bakın style dosyası var. CSS dosyası var. Yeni özel stilleri, mevcut değerleri değiştirerek doğrudan alt tema birinci stil sayfasına kaydedin. Bakın doğrudan alt tema birinci stil sayfasına kaydedin. Birinci stil sayfası tema tarafından belirlenen sırayla yüklenir. Sayfada şu an herhangi bir stil bir şey yapmadık gerçi ama yapsaydık şayet yani şöyle diyeyim size. Burada bir şeyler değiştirseydik stilinde direkt olarak yaptığımızda alt temaya da onu ekleyecekti. Öyle diyeyim size. Mesela örnek olarak hatta yapabiliriz. Yapalım bir tane de hatta ya. Değil mi? Örnek olarak yapalım. Denetle diyelim. Burada nasıl açtım? Bu geliştirici. Ben Opera kullanıyorum. Opera tarayıcısı kullanıyorum arkadaşlar. Gerçi Chrome'da da aynı. Mouse'unuzun sağ tıkladığınızda denetle dediğinizde bu kısım çıkar. Geliştirici kısmı çıkar. Oradan mesela istediğimiz alana şu şekilde yukarıda bir tane ok var. Basın. Öyle bakın şimdi. Nereyi değiştirmek istiyorsunuz? Ben bu butonla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Mesela örnek olarak. Normalde biz Elementor'la zaten bunları yapabiliyoruz, değiştirebiliyoruz ama basit olarak gösteriyorum ben. Örnek. Bunun kodunu istiyorum ben mesela. Üstüne tıkladığınızda bakın. Şöyle. Size bu kodla ilgili zaten renkten anlarsınız. Bakın rengini değiştirmek istiyorsunuz. Diyelim. Arka planın rengini değiştirelim. Şunu ne yapalım? Şöyle kırmızı olsun. Bu butonlarla ilgili hepsi değişecek arkadaşlar bakın. Hepsi kırmızı oldu. Var mı başka buton? Şurada var. Tamam. Kırmızı olarak uygulanmasını istiyorum. Normal rengi turkuazdı mesela. Kuralı kopyaladım. Tema geçimi yapmadan önce yapıyorum bunu arkadaşlar. Geldik görünüme. Temalar. Özelleştir dediğinizde ya da siz farklı bir CSS programı kullanıyorsanız onu bilemem. Yani oradan da mesela işlemler yapabilirsiniz. Biz ek CSS dediğimiz alan vardı işte. Bir önceki videoda söylemiştim ya arkadaşlar. Bakın. Buraya yükleyeceğim. Onu yazacağım. Yapıştıracağım yani. Buraya yapıştırdım. Şimdi şu şekilde bakın kırmızı. Şunu şöyle hatta bakın kopyalıyorum. Bunu da bir daha değiştirmek istiyorum. Beyaz oldu bu. Pardon.
Şöyle siyah yapayım mesela. Siyah. Ha, eski rengi daha iyiydi ya. Kırmızı olsun. Daha belirgin oluyor. Yayınla dediğimizde bu CSS bunu bir kere kaydetti. Şimdi sayfayı bir yenileyeceğim. Şunu ama şöyle yapayım, bakın. Şöyle, pardon. Siyah olduğunu göstereyim. Ha, siyah olsun. Şimdi sayfayı normal şartlarda yenilediğim zaman bu siyahlık çıkması lazım. Yani kaybolması lazım, değil mi? Bakın. Yenileyelim. Kırmızı. Neden? CSS'te kırmızı olarak ekledik. Biz bunun kırmızı olmasını istiyoruz. Bu örnek arkadaşlar. Bunu yazı karakterlerinde, yani CSS ile ilgili ne varsa kodlarda değiştirebilirsiniz. Onu demek istiyorum. Kırmızı olarak kaydetti. Tamam. Geçtik. Buraya kadar cepte. Anlaşılmıştır. Geldik şimdi ne yapıyoruz? Temamızın alt temasını oluşturmaya. Alt temalara geldik. Tekrar bir analiz yaptıralım. Bunlar oluştu. Bunlar da dediğim gibi hepsi hazırlandı. Burada alt tema düzenlemek için işte Astra Child temanın alt tema adı demiş mesela. Değiştirebilirsiniz. Ha, yani size kalmış. Değiştirmenize gerek yok yani. Daha sonra burası önemli, bakın. Burası çok önemli. Burası çok emelli. 8. bölüm. İlk defa yapıyorsanız, mesela ilk defa bir alt tema oluşturacaksanız kullandığınız temanın bu seçeneği seçmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü bütün menülerdeki diğer özelliklerin hepsini alt temaya geçirmesi lazım arkadaşlar. Bunu seçin. Burada da zaten anlatıyor, bakın. Menüleri, widgetleri, yani bileşenleri ve diğer özelleştirme ayarlarını ana temadan alt temaya kopyalayın. Bu seçenek alt temanın mevcut menülerini, widgetlerini, diğer özelleştirme ayarlarını ana temadakilerle değiştirir. Bu seçeneği yalnızca bir alt temayı ilk kez yapılandırdığınızda kullanmanız gerekir diyor, bakın. Bunu muhakkak seçin. Ondan sonra 9. bölüm Create a New Child tema demiş. Tamam demiş. Yapıştır. Tamamdır. Alt temamız oluşturuldu arkadaşlar, bakın. Alt tema oluşturdu. Alt tema oluşturulmadan önce bunlar silikti. Farkındaysanız arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Burada şimdi farklı seçenekler geliyor. Ama şimdi alt temamız oluşturuldu ya. Ona bir dönelim. Etkinleştirmeden önce bakın diyor, bir bakın diyor. Bir gariplik var mı yok mu diye sayfada. Temanızda mesela. Tema ön izleme Astra Child. Bakın alt temayı kullanıyoruz şu an. Normal temada kırmızı yapmıştık. Bakın kırmızı. Gördüğünüz gibi. Alt temada da kırmızı. Hatta şunu etkinleştir diyelim. Şuradan ana sayfadan devam edelim. Şunu yenileyelim tekrar. Hatta bir komple temizleyelim ön belleğini. Şimdi bir bakalım var mı bir sıkıntı? Yok. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Geldik. Bakıyoruz kırmızılaşmış. Alt temamız normal ana tema gibi çalışıyor şu an. Öyle diyeyim size. Şu an alt temayı etkinleştirdik. Alt temamız var. Alt tema şu an etkin. Görünüme gelin. Arkadaşlar bakın şimdi. Şu an etkin olan alt tema. Biz normal temamıza, gene ana temamıza gelelim. Ana temamızda orada, hatta şuna bir bakalım. Bakın şimdi. Alt temayı etkinleştirelim. Şuna bakacağız. Özelleştir kısmına geldik. Şimdi bundaki ek CSS'e bakalım arkadaşlar. Bakın. Kodlar buraya geçti. Görüyor musunuz? Yani ana temamızda yapmış olduğumuz, eklemiş olduğumuz kodlar CSS üzerine olsun. İşte eğer farklı kodlar da eklediyseniz 8. bölümde dedim ya burası çok önemli diye. Onların hepsini oraya geçirecekti yani. Alt temaya geçirecekti, kopyalayacaktı. Şimdi bunu geçirdik. Okey. Bu da cepte. Ne yapıyoruz? Ana temamıza geldik. Etkinleştir diyelim. Şimdi özellikle dedim bakın yeni bir sürüm var. Hemen güncelle diyor mesela. Yeni bir sürüm var. Şimdi temayı güncelleyeceğim. Ana temayı güncelleyeceğim arkadaşlar. Bakalım ne oluyor? Ne ediyor? Gidiyor mu gitmiyor mu? Ona bakacağız. Temamız güncelleniyor. Temamız güncellendi. Bakalım şimdi. Herhangi bir şey giden var mı? Burada bakın değişen hiçbir şey yok. Özelleştire gelelim. Ek CSS bölümüne bakacağız şimdi.
Bakıyoruz kodumuz hala duruyor arkadaşlar. Bakın ek CSS özelleştirmesi bu yönden, yani alan gayet önemli. Yani CSS, GSS neyse işte stil kodlarınızı bu şekilde de kullanabilirsiniz aslında. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. İşte bir alt tema nasıl olur, nasıl kopyalanır, işte ne gibi kod nerelere eklenir, ne yapılır, nedir falan, onu anlatmak istedim. Yani yapabiliyorsanız bence kullandığınız sayfalarda, eğer temanızda şu an mesela hiçbir sıkıntı yok, temanızın yedeğini alın, kopyalayın arkadaşlar. Bir ek CSS alanını, orada kodlarınızın mesela dediğim gibi ana temada oraya eklediğiniz kodları nasıl alt tema oluşturduğunuzda oraya geçtiğini de gördük. Başka bir şey ve güncellendiğinde o kodlarına gitmediğini de gördük. Faydalı bir video olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeniye basarsanız sevinirim. Abone değilseniz de lütfen abone olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolarımız gelecek. Yeni konularımız gelecek. Gözünden kaçan bir şeyler varsa lütfen yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Araştıralım bakalım. Forum sayfamızı dil dosyalarına ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi göstermiştim. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.